Tarihin tozlu sayfalarında sadece savaşlar ve zaferler yazmaz. Bazen bir bakış, bir karar, bir hüküm, koca bir çağın kaderini değiştirir. Bu, gücün adaletle mi yoksa korkuyla mı beslendiğini sorgulayanların hikayesi. Bugün bir lideri tanıyacaksın. Ama sadece tahtını değil, karakterini de öğreneceksin. İkinci Ramses. Mısır çöllerinde göğe uzanan sütunlar vardır. Ama o taşların gölgesinde ezilen hayatları kimse hatırlamaz. İkinci Ramses işte o dev heykellerin ardındaki hükümdardır. Milattan önce 13. yüzyılda Yeni Krallık döneminde tahta çıkan Ramses, Mısır tarihinin en uzun süre hüküm süren firavunlarından biriydi. 66 yıl boyunca iktidarda kaldı. Adı savaş, anıt ve kudretle özdeşleşti. Kadeş Savaşı'nda kazandığını ilan etti ama tarihçiler aslında sonucun bir anlaşmayla bittiğini yazar. Yine de kendini tanrı ilan etti. Tapınaklara heykellerini diktirdi. Yazıtlara zaferlerini kazıttı. Adını her yere işledi. Ramses'in dev projeleri Abu Simbel Tapınağı, Karnak Kompleksi ve Ramesseum gibi yapılar yüz binlerce işçi tarafından inşa edildi. Bu işçilerin çoğu ağır şartlarda baskı altında çalıştı. Zenginliğin ve gücün bedelini her zaman halk ödedi. Onun döneminde Firavun, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiydi. Bu yüzden ona itiraz edilemezdi. Kararları sorgulanamazdı. Adalet yalnızca tahtın etrafında dönerdi. Tarih onu büyük olarak andı. Ama halkının hatıralarında ne kadar büyüktü bilinmez. Çünkü bir hükümdarın adı ne kadar yüksek sesle söylenirse söylensin, adaletin fısıltısı kadar uzun yaşamaz. Qin Shi Huang, Birleşik Çin'in ilk imparatoru ama halkının kalbini hiçbir zaman birleştiremedi. Qin Shi Huang, korkunun imparatoruydu. Milattan önce 3. yüzyılda Çin'in parçalanmış krallıklarını tek bir imparatorluk altında topladı. Yollar, surlar, kanallar inşa ettirdi. Çin Seddi'nin ilk büyük bölümlerinin emrini o verdi. Ama bu büyük inşaatların ardında kan, gözyaşı ve korku vardı. Qin yönetiminde yasalara itaat mutlak, ceza ise acımasızdı. İtaatsizlik ölümle, düşünmek suçla eşdeğerdi. Otoritesini korumak için felsefecileri diri diri gömdürdü. Konfüçyüsçü metinleri yaktırdı. Bilgiye değil, itaate inandı. Ölümsüzlüğün peşine düştü. Yüzlerce simyacıyı görevlendirdi ve sonunda devasa bir mezar yaptırdı. Toprağın altına gömülü binlerce terakota asker. Sanki ölümünden sonra bile halkını diz çökmeye zorluyordu. Qin Shi Huang Çin'i birleştirdi ama korkudan başka bir bağ kuramadı. Bazen bir imparator ulusu büyürken ruhunu küçültür. Caligula. Roma'da bir dönem geldi ki imparator yalnızca emir vermiyor, delilik saçıyordu. Caligula, saltanatın karanlık yüzünü Roma'ya yaşatan isimdi. Milattan sonra 37 yılında imparator olan Caligula, başlangıçta halkın sevgilisi gibi görünse de birkaç ay içinde tablo tamamen değişti. Takip eden yıllarda kararları akılla değil, sapkınlıkla alındı. Kendini tanrı ilan etti. Atını senatör yapmaya kalktı. Bir köprü inşa ettirip üzerinden yürüyerek Poseidon'u aşağıladığını ilan etti. Caligula döneminde Roma yasalardan değil, korkudan ibaretti. Muhalifler öldürüldü, yakınları idam ettirildi, eğlenceler işkenceye dönüştü. Kaynaklar onun paranoya, delilik, mutlak iktidar sarhoşluğu içinde yaşadığını anlatırlar. Saltanatı kısa sürdü ama bıraktığı iz derindi. Çünkü bir hükümdar delirdiğinde onunla birlikte halkı da acı çeker. Caligula'nın ardından gelen her yönetici onun adını anmaktan kaçındı. Hatta senato tüm izlerini silmeye çalıştı. Ama bazı lekeler tarihten silinmez. Onlar sadece ders olur. Yezid bin Muaviye. Bazen bir ismin ağırlığı sadece tarih kitaplarında değil, insanların kalbinde taşınır. Yezid bin Muaviye o ağırlığın adıdır.
Milattan sonra 661 yılında babası Muaviye'nin kurduğu Emevi saltanatının varisiydi. Ama o liderlik değil, saltanatın gölgesinde hükmetti. Halifeliği babasından devralması İslam tarihinde ilk kez seçimle değil, hanedanla geçen bir iktidar oluşturdu. Bu tartışmaların ve bölünmelerin başlangıcıydı. En çarpıcı olay ise Kerbela'da yaşandı. Hazreti Ali'nin oğlu, peygamberin torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler. Suya erişimleri kesilerek çöl sıcağında kuşatıldı, ardından da katledildiler. Yezid'in doğrudan emri tartışmalı olsa da olay onun yönetimi altında gerçekleşti ve bu İslam tarihinde en derin acılardan biri olarak kaldı. Dönemi boyunca Medine yağmalandı. Kabe mancınıklarla vuruldu. Halk nezdinde sadece siyasi bir figür değil, dini birlikteliği bozan bir isim olarak yer etti. Onun adı bir yönetim biçiminin değil, vicdanın sustuğu bir dönemin simgesi oldu. Çünkü bazen gücün arkasında sorumluluk değil, suskunluk kalır. 1. Aslan yürekli Richard. Batı tarihinin kahramanı ama doğunun belleğinde bir fırtına gibi geçen kral. Aslan yürekli Richard, cesaretin gölgesinde saklanmış bir hırstı. 1157 yılında doğan Richard, İngiltere kralı olmasına rağmen ömrünün çoğunu Avrupa dışında geçirdi. En çok da 3. Haçlı Seferi sırasında Kudüs'e ulaşma çabasıyla tanındı. Cesareti dillere destandı. Savaş meydanlarında ön saflarda savaşır, stratejileriyle düşmanlarını şaşırtırdı. Ancak zafer tutkusu bazen vicdanının önüne geçti. Akka kuşatmasında esir düşen 3000'den fazla Müslüman, fidye verilmediği gerekçesiyle topluca idam edildi. Kudüs'e yaklaşsa da kenti alamadı. Yine de müzakerelere oturdu ve Selahaddin ile yapılan anlaşma sonucunda Hristiyan hacıların şehre girişi güvence altına alındı. Düşmanına karşı duyduğu saygı kişisel davranışlarında görülse de yönetim anlayışı adalet değil, fethi üzerine kuruluydu. Batı'da kahraman olarak anıldı, Doğu'da ise korku ve kanla hatırlandı. Cesurdu ama bazen cesaret merhametin yerini alır. Ve bazı krallar kılıçlarını indirseler bile arkalarında sessiz çığlıklar bırakırlar. Vlad the Impaler, Kazıklı Voyvoda. Tarihte bazı isimler sadece hükmetmez, korkuyu da tahta oturtur. Vlad Tepes yani Kazıklı Voyvoda adı dehşetle özdeşleşmiş bir hükümdardı. 15. yüzyılda Eflak Prensi olarak tahta geçen Vlad, Osmanlılar ve içteki boylar arasında ezilen halkı birleştirme iddiasındaydı. Ama bunu adaletle değil, korkuyla yaptı. Düşmanlarını, hatta şüpheli bulduğu halkını bile kazağa oturtarak infaz etti. Kaynaklara göre bir seferde 20.000 kişinin cesedi ormana kazıklarla dizilmişti. Saraya yaklaşan elçiler başlarını eğmedi diye canlı canlı derileri yüzülerek cezalandırılırdı. Onun için düzen korku ile sağlanırdı. Hırsızlık, vergi kaçırma ve ihanet gibi suçlara aşırı sert cezalar verilirdi. Hatta kimi zaman aç bırakılan halkın yardım kabul etmesi bile suç sayılırdı. Vlad, Batı'da Osmanlı'ya karşı direnişçi olarak kahramanlaştırılsa da Doğu halkları onu zalim ve dengesiz bir tiran olarak hatırlar. Drakula efsanesine ilham kaynağı olması boşuna değildir. Çünkü bazı liderler tahta oturmaz, gölge gibi çökerler. 4. Ivan, namı diğer Korkunç Ivan. Tarihte bazı krallar vardır. Düşmanlarından çok kendi halkını korkutur. Adı bile dehşetin tanımı oldu. 1547'de Rusya tarihinde ilk çar unvanını alan Ivan genç yaşta tahta çıktı. Başta reformist gibi görünse de zamanla iktidarı paranoyaya düşürdü. Güvenebileceği kimse kalmadı. Ailesi, dostları, danışmanları hepsi birer şüpheliye dönüştü. Oprichnina adlı özel bir infaz gücü kurdu. Bu birlik binlerce insanı sorgusuz sualsiz öldürdü. Köyler yakıldı, kentler boşaltıldı. Muhalifler işkencelerle infaz edildi. 1581 yılında öfke nöbeti sırasında Özoğlu'nu öldürttü. Kendi soyunun varisini kendi elleriyle yok etti. Din adamları bile onun öfkesinden kurtulamadı. Kutsal mekanlar korku politikasının aracı haline geldi. Son yıllarda yalnız, paranoyak ve halkından kopuk bir yöneticiye dönüştü. Geride bıraktığı şey bir halkın belleğindeki korku ve yöneticilere miras kalan bir ibret oldu.
Çünkü iktidar büyüdükçe eğer akılla taşınmazsa halkın gölgesi üzerine çöker. Güç gelip geçer, zafer unutulur. Ama adalet ya hatırlanır ya da yokluğu 100 yıl konuşulur. Sadece kimin yönettiğine değil, nasıl yönettiğine bak. Çünkü tarih isimleri değil, bıraktığı izleri yazar.